Evet kıymetli izleyicilerimiz, Sayın Dünya Çapkop üyeleri ve YouTube kanalımıza abone olan kıymetli dinleyiciler, bugün bizimle bilim kurulumuzun çok kıymetli duayeni, sosyolojinin babası diyelim, Profesör Doktor Ali Rıza Abay'ı konuk ediyoruz. Kendileriyle bugün sekülerizm, modernizm sonrası eğitim yoluyla ailenin ve toplumun dönüşümünü inceleyeceğiz. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Böyle kıymetli zamanınızı bize ayırdınız hocam. Evet, Estağfurullah. söz sizde, sizi dinliyoruz. Evet, önce şöyle başlayalım isterseniz. Bu aile yılı dolayısıyla Yeni Dünya dergisi benden bir yazı istedi. Ve o yazıya da başlığı eğitim yoluyla ailenin ve toplumun dönüşümü diye bir başlık atmıştım. Arkadaşlardan olumlu dönüşler aldım. Sonra siz bana böyle bir e, konuyu teklif edince siz de başlığa bir ekleme yaptınız. Dolayısıyla sekülerizm ve modernizm sonrası ailenin eğitim yoluyla dönüşümü diye adeta benim başlığım ile sizin teklifiniz örtüşmüş oldu ve böylece bu başlık üzerinden bugün bir değerlendirme yapacağız. Şimdi e, son aylarda hatta yoğunlaşarak devam eden aile yılı dolayısıyla aile çok ön plana çıkarıldı ve bir duyarlılık aile konusunda bir duyarlılık oluşturulması amaçlanıyor. E, Yalnız bu konu konuşulurken işin bir toplumsal boyutu var, bir de bireysel boyutu var. Şimdi genellikle insanlar bu işin toplumsal boyutu üzerinde duruyorlar ya da duruyoruz hep birlikte. Fakat işin e, bize dokunan, bana dokunan tarafını sanki böyle biraz es geçiyoruz gibi geliyor bana. Bundan ötürü de bu aile yılı dolayısıyla zaman zaman değişik oturumlarda konuşuyoruz. Ya acaba biz farkında olmadan bir aile güzellemesi yapıyoruz da kendimizi mi tatmin ediyoruz diye düşünmeye başladım. Çünkü e, malum 2 hafta önce kadar biz de bir aile sempozyumu yapmıştık. O sempozyumda oturumların büyük bölümüne katılmaya çalıştım. Ayrıca özetleri göz önünde bulundurdum. Yani oturamadığım özetleri de okudum. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Neredeyse ezberler tekrar ediliyor. Şimdi ezberler tekrar edilince sanki insanlar bu konuda sanki bir tatmin oluşuyor ve kendi sorumluluklarını dan da adeta hani kaçmış oluyorlar veya kaçmış oluyorlar demeyelim de kendi sorumluluklarını ötelemiş oluyorlar tatmin oldukları için. Şimdi bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda tabii biz bugün bu işin bir toplumsal boyutunu bir de bireysel boyutunu öncelemeye çalışacağız. Bu konu çok geniş bir konu. Fakat konunun daha iyi anlaşılması için bazen biz bir konuya başlarken konunun altyapısını oluşturmak adına bir takım analizler yaparız ki konu daha iyi anlaşılsın diye. Şimdi zaman zaman da e, bu tür konuşmalarda konunun arka planını, altyapısını oluşturalım derken zaman zaman tekrara da düşmüş olabiliyoruz. Yani bu sadece benim için geçerli değil. Bu konuyu da söz söyleyen hemen herkes için geçerli olan bir durumdur. Şimdi e, sizin bana önerdiğiniz başlık üzerinden başlayacak olursak e, sekülerizm ve modernizm nedir diye baktığımızda
sanki bu konu bütün dünyayı ilgilendiren, bütün insanları ilgilendiren ama daha çok Batı ülkeleri üzerinden analiz yapılan bir durum ile karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi öyle olunca o zaman sekülerizm nedir, modernizm nedir sorusuna herkesin verebileceği bir cevap olduğu gibi ben de bir cevap vererek esas konumuza geçelim diye düşünüyorum. Şimdi Batı dünyasını anlamak için Batı'nın orta çağını çok iyi analiz etmek lazım. Zira Batı'nın orta çağını eğer iyi anlamazsak sanki bütün dünya Batı'nın yaşamış olduğu orta çağı yaşamış gibi olabilir. Zaman zaman değişik konuşmalarda işte orta çağ karanlığı, orta çağ çıkmazı, işte orta çağda dinin hakimiyeti falan diye böyle kavramlar kullanılır. Acaba bu gerçekten bütün dünya için mi geçerli yoksa daha çok Batı dünyası için mi geçerli diye bir soru sormamız gerekiyor. Öyle olunca o zaman e, Batı dünyasının orta çağını çok iyi anlamak lazım ki diğer ülkeler ile kıyaslama imkanımız olsun diye bakıyorum. Şimdi Batı orta çağının özelliği nedir? Batı orta çağı yani işte kavimler göçünden itibaren 1453'e kadar gelen süreye biz Batı Orta Çağ diyoruz. Nedir özelliği diye baktığımızda kilise ve ruhban sınıfı her şeye hakim. Hatta efendim e, lordları yönetenler onlar, krallara taç giydirenler onlar. Hem dünyayı hem de ahireti adeta zapturapt altına alınmış bir Batı dünyası var. Kendi içlerinde bir takım e, şeyler yapıyorlar, e, analizler yapıyorlar veyahut da bir takım görüşler ortaya çıkıyor Batı dünyası için. Öyle olunca efendim e, bu Orta Çağ'ın e, insanlığı ya da o günkü Batı dünyasını kontrol altında tutan o anlayıştan çıkmak gerektiğini düşünüyor Batılılar. Yani Batılılar için söylüyorum bunu. Ve sekülerizm kavramı ile modernizm kavramını da Batı Orta çağından Batılıların çıkışına bağlamamız gerekiyor. Öyle olunca şöyle bir durum söz konusu. Demek ki sekülerizm aslında Batı dünyası için dinden kurtulma çağı. Başka bir deyişle kiliseden ve ruhban sınıfından kurtulma çağı. Ve ayrıca bir takım yeniliklerin önünde set gerdiği için kilise ve ruhban sınıfı e, adeta ondan kurtulmaya sekülerizm diyoruz. Yani o e, Hristiyanlığın ya da kilisenin hakimiyetinden kurtulmak için ondan sonra yapılması gereken yeniliklere de modernizm diyoruz. Şimdi öyle olunca bu sekülerizm ve modernizm kavramını aslında hiç oraya buraya yamamadan direkt Batı dünyasının e, kendi sosyal kültürel yapısı üzerinden anlamamız gerekiyor. Yani bunu bir tarafa koyalım. Şimdi öyle olunca arkadan da ya acaba Batılılar ya da Batı dünyası, Batı Orta Çağı, sekülerizm, modernizm ya da protestanlık ile adeta kendi külleri içerisinden yeniden ortaya çıkmaya çalışan Batı dünyası ve hakikaten de kendi külleri üzerinden yeniden dirilen Batı dünyası bir modernizm, bir sekülerizm sürecine girmiş oluyor.
Fakat bütün bunları yaparken bir de diğer ülkeler, yani batılı olmayan diğer ülkeler Batı dünyasındaki gelişmeleri takip ederken kendileriyle Batı dünyası arasında bir münasebet, bir ilişki olup olmadığına bakıyorlar. Ve bundan ötürü de modernleşme, başka bir deyişle batılılaşma diye bir kavram da ortaya çıkmış oluyor. Öyle olunca bizim karşımıza batılılaşma açısından baktığımızda e, bütünü göz önünde bulduğumuz üç tip batılılaşma ya da modernleşme süreci ortaya çıkıyor. Birincisi Batı tipi modernleşme. Batı tipi modernleşmeden kastettiğimiz şu: Batılılar Orta Çağ'ın karanlığından çıkmak için, ki Orta Orta Çağ karanlığı dediğimizde sadece Batı dünyasının karanlığını kastetmiş oluyoruz. Durum böyle olunca onların batılılaşmasına biz e, efendim adeta Batı tipi modernleşme diyoruz. Yani kendi içinde modernleşme. Bir de arkadaşlar koruyucu modernleşme var. Şimdi koruyucu modernleşmeye bazen Batı dışı modernleşme de deniliyor. İşte Japonları göz önünde bulundurarak. Japonlar da modernleşiyorlar ama bu modernleşme süreci içerisinde Japonlar kendi geleneklerini, göreneklerini neyse onları korumaya çalışıyorlar. Buna da biz koruyucu modernleşme diyoruz. Üçüncü tip ise benzemeye dayalı modernleşme. Yani işte diyelim ki Batılılar ne yapmışlar? Nasıl o Batı çağının karanlığından kurtulmuşlar? Biz de aynısını yaparak bu işten kurtulabiliriz diyenlerin modernleşmesi. Buna da biz benzemeye dayalı modernleşme diyoruz. Şimdi bu iki kavramı bu şekilde belirledikten sonra biraz daha eğitim ve aile konusu üzerine doğru yaklaşmamız ya da gelmemiz gerekiyor. Şimdi Zuhal Hanım, e, ya belki bu söylediklerim çok bilinmeyen şeyler değil ama bundan sonra söyleyeceklerime zemin hazırlaması, arka plan hazırlaması açısından bu söylediklerimizin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu koyduk bir tarafa. Evet hocam, çok güzel 3 tipleme yaptınız. Allah razı olsun. Ben Evet. hemen burada bir soru sormak istiyorum. Tabii, buyurun. Türkiye bu 3 modelden hangisine uymuştur? Şimdi tabii bu konuşmanın sonucunda bu sorunun cevabı gelecek ama tabii hem arkadaşlarımızın dikkatini çekmek açısından ara sıra böyle soru sormanızda fayda var. Şimdi arkadaşlar, e, o zaman bu soruya cevap vermek için ya belki bizim bu süremiz eğitim yoluyla ailenin dönüşmesini ikinci bir e, Başlık açıyor. konuşmaya da ayırabiliriz belki. Öyle bir noktaya doğru gidiyoruz çünkü. Şimdi biz nereye geliyoruz dediğimde ben başka bir analiz yapmak istiyorum ki o soruyu da bir ölçüde kapsama altına alsın. Şimdi arkadaşlar, üç tip efendim toplum vardır. Bu üç tip toplumdan birisi muhafazakar toplumlar, ikincisi reaksiyoner toplumlar, üçüncüsü ise devrimci toplumlar. Şöyle de diyebiliriz: muhafazakar yapıya sahip olan toplumlar, reaksiyoner yapıya sahip olan toplumlar, devrimci yapıya sahip olan toplumlar diyebiliriz. Şimdi muhafazakar yapıya sahip olan toplumların özelliği nedir? Her toplumun bir takım muhafaza ettiği değerler vardır. Bu bütün dünyada farklı farklı toplumların farklı değerlerinin olduğu anlamına gelir. Öyle olunca muhafazakar toplumlar ne yaparlar? Toplumu bir ayakta tutacak olan değerleri önemserler ve önemsedikleri için de e, geçmiş kuşakların bilgi, görgü ve tecrübelerini gelecek kuşaklara da aktarırlar. Dolayısıyla toplumsal yapı
aile, eğitim, bütün bunları birlikte ele aldığımızda adeta o toplum kendi ayakları üzerinde durabilen toplumdur, muhafazakar toplumlar. Şimdi reaksiyoner toplumlara gelince e, muhafazakar toplumların son dönemine doğru. Çünkü malum İbn Haldun'un ifadesiyle efendim toplumların da bir ya da devletlerin de bir ömrü vardır. Dolayısıyla asabiye zayıfladığı zaman o toplum e, neredeyse çöküntüye doğru gider. Eğer o asabiye içerisinde o toplum içerisinden yeni bir asabiye çıkıp o asabiye ile toplumu yeniden şekillendirecek olursa işte o zaman da yeni bir toplumsal yapı oluşur. Şimdi bunu anlatmak için uğraşıyorum biraz bunu. Muhafazakar toplumlar dediğimiz toplumlar bunlardır. Şimdi örnek dediniz nereye giriyor? Örnekleyerek devam edelim. Osmanlı'nın kuruluşundan aşağı yukarı 3. Selim'e, hatta onu biraz 2. Mahmud'a, daha da ilerleyelim efendim işte Tanzimat'a kadar getirebileceğimiz yapı aslında Osmanlı'nın muhafazakar toplum yapısı özelliğini taşıyor. Peki ikinci 3. Selim'den 2. Mahmud'dan Tanzimat'a, oradan ıslahata, oradan birinci meşrutiye de, oradan ikinci meşrutiye doğru geldiğimizde farkında mısınız? Toplumsal yapıda farklı görüşlerin birbirleriyle çatıştığını görüyoruz. Mesela Osmanlı'nın son döneminde biz bazı kavramları artık literatüre girdiği için kullanıyoruz. İşte Osmanlı'nın son döneminde acaba Osmanlı'nın dağılmasını önleyecek işte ne olabilir diye düşündürüldüğünde bir grup dedi ki Osmanlı olarak kalmak her şeyi çözer. Bir kısmı dedi ki Osmanlı olarak kalmak mümkün değil. O zaman sadece Müslümanlardan oluşan bir Osmanlı'yı düşünelim denildi. Buna da İslamcılık denildi. Arkasından da özellikle ikinci meşrutiyetten İttihat dönemini Cumhuriyete kadar uzattığımızda o dönemde adeta farklı görüşler çarpışmaya başlandı ve böylece de batıcılık, Türkçülük, laiklik gibi kavramlar konuşulmaya başlandı. Şimdi ne oldu bakın? Yani Tanzimat'a kadar olan dönemi muhafazakar dönem, muhafazakar toplumsal yapısı dönemi dedik ve o dönemde Osmanlı alabildiğine genişledi. Dünyanın adeta süper gücü oldu. Fakat modernleşme dönemi dediğimiz 2. Selim, 3. Selim'den itibaren başlayan Cumhuriyete kadar gelen dönemde ise tamamen farklı görüşler çarpışmaya başlandı. İşte Osmanlıcılık dedik, İslamcılık dedik, Türkçülük, Batıcılık, laiklik filan bunları bu son döneme getirebiliriz. Bir baktık ki efendim e, bu görüşler içerisinde aslında bir anlayış birliği yok. Anlayış birliği olmadığı için e, devlet zayıflıyor. Yani Osmanlı'yı kastederek söylüyorum. Bir taraftan da o birbiriyle çatışan, reaksiyona giren gruplar da kendi aralarında bir güç dengesi oluşturmaya çalışıyorlar. Fakat bu güç dengesi işte merhum Abdülhamit Han'ın hallinden sonra adeta 8-10 yıl içerisinde koskoca imparatorluğun dağıldığını ve dolayısıyla o gün için reaksiyona giren gruplardan işte birisi olan, buna biz İttihat ve Terakki diyebiliriz, işte Batıcılık diyebiliriz, hatta arkasından gelen laiklik diyebiliriz. Böyle bir reaksiyonlu dönemi geldi. Fakat öyle bir oldu ki bütün müstevli devletler Osmanlı'yı parçalamak için adeta dört elden sarıldılar ve muvaffak da oldular. Fakat e, Anadolu'da kurumsallaşmış olan o Osmanlı'nın devamını başka bir deyişle Türkiye'nin
devamını sağlayan gruplar kendi aralarındaki anlaşmazlıkları bir tarafa bırakarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattılar. Şimdi o anlaşmazlıkları bırakarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattılar ve Kurtuluş Savaşı'nda kazandılar diyelim. Fakat bu defa aralarında tekrar iktidar savaşı başladı. Yani e, Kurtuluş Savaşı'nı kazananlar kendi aralarında anlaşmamaya başlayınca yeni dönemde, yani o Cumhuriyet dönemi dediğimiz dönemde yeni bir yapı ortaya çıkmaya başladı. İşte o yeni yapıya da biz devrimci yapıya sahip olan toplumsal yapı diyoruz. Şimdi devrimci yapıya sahip olan toplum dediğimizde artık bazı kavramlar üzerinden bu işi çok daha iyi anlamak lazım. Mesela devrim yasaları, işte harf inkılabı, kıyafet inkılabı, eğitim öğretimde tevhidi tedrisat anlayışı gibi gibi böyle yeni toplumsal yapıyı yani devrimci yapıya oluşturmak için böyle bir yapı oluştu. Şimdi peki ne oldu diyeceksiniz daha sonra? Cumhuriyeti kuran ve birlikte daha önce reaksiyona girip de Kurtuluş Savaşı'nda birlikte hareket edenler kendi aralarında ayrıldılar. İçlerinden bazıları daha ön plana çıktı. O ön plana çıkanlar artık devleti biz kurduk, devletin sahibi biziz. Dolayısıyla biz ne dersek o olur anlayışına doğru gidildi. Bunu biliyoruz. Şimdi buradan hemen eğitime bir geçiş yapmamız gerekecek. Peki o zaman eğitim nedir diye sormamız gerekiyor. Aslında eğitim bütün literatürde kabul edildiği üzere geçmiş kuşakların yeni yetişmekte olan kuşaklara bilgi, görgü ve tecrübelerini aktarma sürecidir. Tekrar ediyorum. Geçmiş kuşakların bilgi, görgü ve tecrübelerini yeni kuşaklara aktarma sürecidir. Şimdi o zaman şöyle düşünelim. Muhafazakar yapıya sahip olan toplum geride kaldı. Reaksiyona giren gruplar arasındaki o süreç de bitti. Fakat yeni bir toplumsal yapı oluşturuluyor ki bu toplumsal yapıyı oluşturanlar 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan ifadesiyle zaten ne demek istediği anlaşılıyor. Yeni bir toplumsal yapı oluşturulmaya çalışılıyor. İşte yeni toplumsal yapıyı oluşturmanın en temel aracı da eğitimdir. Peki eğitim nasıl olacak? Ne demiştik? Geçmiş kuşakların bilgi, görgü ve tecrübelerini aktarma sürecidir. Peki geçmiş kuşaklar dediğimizde herhalde kendi geçmiş kuşaklarımızı anlamamız gerekiyor daha çok. O zaman yeni bir toplum, tırnak içinde söylüyorum artık bunu, yeni bir toplum yaratmanın aracı da eğitim olduğuna göre o zaman eğitim en önemli toplumsal yaratma sürecinin en önemli aracıdır dedik. Şimdi buradan şuraya doğru yaklaşmak istiyorum. Peki şöyle bir soru soralım. Mesela e, eğitim neden zorunludur belli bir belli bir süresi? Mesela eskiden ilkokul zorunluydu bizim çocukluk zamanımızda. Ortaokul, lise ihtiyariydi. Şimdi efendim özellikle bu 28 Şubat sürecinden önce ve sonra işte zorunlu eğitim 8 yıl olsun, işte 10 yıl olsun filan derken 4 artı 4 artı 4 dolayısıyla adeta zorunlu eğitim 12 yıla çıkmış oldu. Şimdi eğitimi biraz da şöyle anlamamız lazım. Şimdi bakın çocukların topluma uyum sürecine biz sosyalleşme deriz. Yani sosyoloji literatüründe bu çok kullanılan bir kavramdır. Sosyalleşme.
Sosyalleşmeyi de genellikle ikiye ayırırız. Birincil sosyalleşme, ikincil sosyalleşme. Birincil sosyalleşme aile içinde olur. Aile bireyleri arasında olur. Çocuk için söylüyorum. İkincil sosyalleşme ise eğitim ile olur. Yani eğitim süreciyle olur. Şimdi şöyle bir soru soruyorum ben. Ben 4 tane çocuk büyüttüm. Efendim, ilkokulda, yani o zorunlu eğitimin olduğu dönemlerde ben çocuklarıma hiçbir zaman öğretmene gidip ya bu bilgileri sen bizim çocuklarımıza niye öğretiyorsun ya da niye şunları öğretmiyorsun diyemedim. Diyemeyiz. Çünkü çocuklar okula başladığı zaman artık aileyle irtibatları kopuyor. Eğitim öğretim müfredatı ona göre oluyor ve sadece bu bizim ülkemiz için değil, bütün dünyada özellikle devrimci yapıya sahip olan toplumlarda eğitim önemli bir araçtır ve bunun belli bir miktarda zorunludur. Ya zorunlu eğitim olur mu? Yani bir işe siz hani su içmek istemiyorum ama sana zorla su vereceğim, içeceksin. Yemek yemek istemiyorum, yolla içeceksin. Bazen hani çocuklarda böyle bazı yemekleri yemezler de anneler zorlar filan. Ya eğitimde biraz böyle bir özelliğe sahip oldu ya da oluyor. Şimdi öyle olunca ya adeta e, çocuklar eğer o eğitim sürecinde biraz da yatılı okula falan gitmişlerse bir bakıyorsunuz ki aile yapısı ile okulda e, eğitim almış çocuk arasında görüş farklılıkları ya da anlayış farklılıkları, yaşam tarzı farklılıkları ortaya çıkıyor ve böylece de o yeni toplumsal yapı, yani devrimci yapıya sahip olan o toplumsal yapı adeta yeni bir toplum, e, bu kavramı çok sevmiyorum ama zaman zaman kullanmak zorundaki toplumsal yapı yaratılıyor ya da oluşturuluyor diyelim. Şimdi benim hep çok dikkatimi çeken şudur. Biliyorsunuz 1917'de Sovyetler Rusya'da Bolşevik ihtilalinden sonra Sovyetler Birliği kuruldu ve Sovyetler Birliği kendi hinterlandına giren bütün o bölgedeki devletleri de kapsayacak şekilde adeta bir blok oluşturuldu. Ve oluşturulduktan sonra da Sovyetler Birliği'nin ideolojisine uygun bir eğitim süreci uygulandı. Bu aşağı yukarı 70 küsur yıl devam etti. Şimdi 70 küsur yıl devam edince bu şu anlama geliyordu. Tamamen Sovyetler Birliği'nin ideolojisine uygun olarak. Buna siz sosyalizm deyin, komünizm deyin, başka başka şeyler değil. Çünkü bunların da farklılıkları var. Ve 70 yıl sonra Gorbaçov'un Sovyetler Birliği başkanlığı döneminde Sovyetler Birliği dağıldı. Şimdi hepimiz tabii çok gitmişizdir. Ben Kırgızistan'a gittim, Kazakistan'a gittim, Özbekistan'a gittim, Azerbaycan'a gittim. Hatta Rusya Federasyonu içerisinde Başkurdistan'a gittim, gittim, Tataristan'a gittim, Kırım'a gittim. Yani gittiğim birçok yer var. Oralarda şunu gözlemliyorsunuz. Ya acaba gerçekten Sovyetler Birliği bu 70 yıl içinde uygulamış olduğu bu yeni bir toplum oluşturma ya da yaratma diyelim sürecinde muvaffak olabilmiş mi? Arkadaşlar, son gittiğim Özbekistan'da bundan bir sene kadar önce insanlar bir arayış içerisinde. Neyi arıyorlar biliyor musunuz? Geçmişteki o ailenin kendilerine tevarüz eden miras olarak bırakılanı aramaya çalışıyorlar. Peki ne oldu? Siz 70 yıl yeni bir toplum oluşturmak için gayret ediyorsunuz. Ne sizin dediğiniz oluyor, ne de toplum eski yapısıyla kalıyor. Böyle farklı bir şey ortaya çıkıyor.
Böyle zamanlarda ben biraz da espri olsun diye şöyle bir örnek veririm. Özellikle bu batılılaşma, modernleşme süreciyle ilgili olarak. Biliyorsunuz keklikler çok böyle estetik yürürler. Adeta hani üzerine bir şey koysanız sanki e, şey yapmadan, kırmadan, dökmeden götürebilirler. Şeyler de, kargalar da böyle body body yürürler. Dolayısıyla bir gün karga demiş ki, ya o da kuş, ben de kuşum demiş. Ben de onun gibi yürüyemez miyim demiş. Şimdi kekliğin yürümesini taklit etmeye başlamış. Ama bir müddet sonra bakmış ki kendi yürüyüşünü de kaybetmiş. Eyvah eyvah. Şimdi Sovyetler Birliği döneminde olan da budur. Şimdi sizin sorunuza zaman zaman böyle atıfta bulunuyorum. Ha, Türkiye'de durum nedir diye baktığınızda aslında bugün yaşamış olduğumuz bir takım sorunların temelinde işte bu toplumsal yapı farklılıklarının zaman zaman da reaksiyonların devam ettiğini gösteren emareleri görüyoruz. Onun Hocam için bu şey gibi mi olacak? Karganın kekliği taklit etmesi gibi mi olduk? ya Tabiri öyle maalesef öyle söylüyorum. olduk. Yani öyle söyleyeyim. Karganın Kendi kendi duruşumuzu yürüyüşünde unuttuk. kaybettiğim bir yapıya oluştu. Bu sadece bizim Evet, için değil bu. Bütün dünya için böyle. evet. Ama bakın biraz önce ne dedim? Koruyucu modernlik dedim. Yani tamam Japonlar için zaman zaman ya işte acaba bunlar nasıl modernleştiler işte filan diyoruz. Ya, tek örneğimiz belki de Japonya olabilir yani bu anlamda işte koruyucu modernlik e, tanımına uygun olarak. Şimdi bütün bunlardan sonra meseleyi biraz da aileye doğru getirelim ama bu konunun detaylarını daha sonra belki başka bir oturumda e, İnşallah. Çok güzel olur konuşabiliriz. hocam. Evet. İnşallah. Şimdi peki o zaman aile nedir diye bir soru sormamız gerekiyor. İşte arkadaşlar tarih boyunca ailesiz bir toplum olmamıştır. Bunu Hazreti Adem'e kadar götürebiliriz işin başlangıcını. Fakat bunu anlayabilmemiz için insan ilişkilerini bir etüt etmemiz lazım. İnsanın üç tür ilişkisi vardır arkadaşlar. Bir, insan insan ilişkisi, insan tabiat ilişkisi ve insan ilah ya da tanrı ilişkisi. Şimdi insan insan ilişkisiyle insanlar bir takım kurumlar oluştururlar. Mesela insan insan ilişkisiyle oluşan kurumlar, aile böyle bir kurumdur, eğitim böyle bir kurumdur. Çünkü insanlar ilişkiye girdikleri zaman böyle bir kurum oluştururlar. Dolayısıyla e, o zaman kurum nedir diye bir soru da soralım. Sonra analizimize devam edelim. Arkadaşlar kurum dediğimizde şunu anlıyoruz. Kişiye, bireye bağlı olmaksızın varlığını devam ettiren sosyal olgudur. Şimdi tekrar ediyorum. Kişiye, bireye bağlı olmaksızın varlığını devam ettiren sosyal olgudur. Şimdi mesela aileyi ele aldık. Hazreti Adem'den bugüne kadar aile diye bir kurum var. Ama bu aile kurumu kişilere bağlı değil. Hepsi zamanla göçmüşler ama aile dediğimiz kurum devam ediyor. Onun için sosyal bilimler kurumu beşe ayırırlar. Aile kurumu, eğitim kurumu, ekonomi kurumu, siyaset kurumu ve din kurumu diye. Şimdi insan insan ilişkileri üzerinden eğitim ve aile kurumu gibi kurumlar oluşurken insan tabiat ilişkisi üzerinden de ekonomi kurumu oluşuyor. Yani biz yeraltı zenginliklerinden, yerüstü zenginliklerinden istifade ediyoruz, dönüştürüyoruz. Onu işte takasa çeviriyoruz. Sonra kıymetli madenlere dönüştürüyoruz filan. Böylece ekonomi oluşuyor. Peki insan Tanrı ilişkisi üzerinden ise din oluşuyor.
Ancak e, hani acaba e, herkes bir tanrı anlayışına sahip midir diye baktığımızda elbette bizim anladığımız manada bir ilah anlayışına, bir Allah anlayışına sahip değiller. Ama bakıyoruz ki dünyada insanlar korktuklarından ya da ümit ettiklerinden ötürü ya da başka sebeplerden ötürü mutlaka bir inanca, bir sığınmaya ihtiyacı var. İnsanlar aya tapmışlar, güneşe tapmışlar, yeraltı tanrısı demişler, yerüstü tanrısı demişler. Bütün bunlar aslında insan tanrı ilişkisiyle izah edilebilecek olan inançları gösteriyor. Bize göre Allah katında gerçek din İslam dinidir. Ve Hazreti Adem'den bizim peygamberimize kadar peygamberlerin getirmiş olduğu bütün dinler İslam dinidir, tevhid dinidir. Burada bir sorun yok bizim açımızdan. Ancak e, meseleyi bu şekilde ele aldığımızda artık e, kurumlar dediğimiz şey varlığını devam ettiriyor. Bu kurumlarda zaman zaman esnemeler, zaman zaman farklılıklar, zaman zaman çatışmalar, çözümlemeler falan olabilir ama varlığını devam ettirirler. Şimdi bu kurumlar aslında birbirleriyle de ilişkilidirler. Hatta şöyle bir durum var. Burada bir parantez açarak bir toplum tanımlaması da yapalım ki kurumlardan ne anlaşıldığımız daha iyi anlaşılsın. Toplumu biz şöyle tanımlıyoruz. Toplum gruplar halinde yaşayan insanların birlikteliğidir. Yani kabaca toplum gruplar halinde yaşayan insanların birlikteliğidir. O zaman eğer biz şöyle bir şey düşünelim. Araba tekerleği düşünelim. At arabası tekerleğini düşünelim. Şimdi at arabası tekerleğinin efendim tekerleği ayakta tutacak olan bazı kolları vardır ki şeyle çember ile bağlı olsun da tekerlek doğru gitsin diye. Şimdi o bağlantıların birisine eğitim diyelim, birisine din diyelim, birisine ekonomi diyelim, birisine siyaset yani yönetim diyelim. Ama bir taraftan da bir göbek var. O göbeğe de aile diyelim. O zaman demek ki toplum ne oluyor? İşte toplum bu kurumlardan oluşan, bu kurumların örgütlenmesiyle oluşan bir yapıyı oluşturuyor. Toplumu da böyle tanımlıyoruz. Yani bunların birlikteliği dediğimizde Yani evreni yani kümeyi oluşturuyor, öyle mi hocam? evet. Şimdi e, tabii bu kurumlar birbirinden bağımsız değiller. Yani bu beş temel kurum birbirinden bağımsız değiller. Yani işte din kurumunu aileden soyutlayamazsınız. Eğitim kurumunu aileden soyutlayamazsınız. Ekonomi kurumunu aileden soyutlayamazsınız. Yönetim kurumunu aileden soyutlayamazsınız. O zaman demek ki aile sadece toplumun çekirdeği değil, aynı zamanda toplumu bir arada tutan önemli bir merkezdir aynı zamanda. Önemli bir merkezdir. Şimdi e, meseleyi böyle ele aldıktan sonra bu beş temel kurumu bu şekilde ele aldıktan sonra ailenin eğitim ile alakasını biraz önce kısmen değindik. Ailenin din ile alakasını, ailenin ekonomiyle, ailenin siyasetle, ailenin efendim işte e, ekonomiyle ilişkilerini belki daha detaylı başka konular anlatabiliriz ama esas ben burada şunun üzerinde bir durmak istiyorum. Ailenin eğitim kurumuyla ilişkisi. Diyeceksiniz ki ya hocam bir dönemde anlatacağınız dersi bize bir saatte anlatmaya çalışıyorsunuz. Yani bu Bu kadar da 12 olmaz ki. senede hocam, 12 sene eğitim, 4 sene üniversite düşünürsek 16 yıl aslında siz anlatmış olacaksınız. Evet, evet. Şimdi durum böyle olunca e, zaman zaman da bizler akademisyenler ya da konferans verenler bazen böyle içimizden geçen her şeyi birden anlatmak isteriz.
Bu mümkün değildir. O zaman yine hani işi biraz böyle farklılaştırarak anlatmaya çalışayım. Mevlana'dan nakledilen bir misal vardır. Mevlana diyor ki, işte anlatıyor. Şöyle hikaye ediyor Mevlana. Adamın biri diyor konferans vermek için davet ediliyor diyor. Sonra davet edildiği yere işte hazırlığını yapıyor, geliyor, kürsüye çıkıyor. Fakat kürsüde bakıyor ki konferans salonunda kimse yok. Allah Allah. Ya acaba ben mi yanlış tarihe geldim falan diyor. Bakıyor ki tarih doğru. Fakat bir tane salonun içinde bir tane adam var. Şimdi kendi kendine diyor ki kimse gelmemiş ama bu adam da gelmiş diyor. Şimdi ben acaba diyor bu adama hazırlığımı ya da anlatacak olduklarımı anlatayım mı diyor. Kendi kendine bir düşünüyor. Bir sorayım bakalım diyor. Diyor ki bak diyor ben diyor çok uzun yoldan geldim. Buraya konuşmaya geldim. Senden başka da burada kimse yok diyor. Şimdi sen de gelmişsin buraya beni dinlemeye diyor. O zaman ben sana diyor anlatayım mı hazırlığımı diyor ya da konuşmamı diyor. Adam diyor ki ben bu işlerden anlamam diyor. Ben bir at bakıcısıyım, bir seyisim. At seyisim. Eğer ahıra geldiğim zaman diyor 10 attan diyor 9'u kaçmışsa diyor bir ata diyor arpa vermeden etmem diyor. Onun arpasını da veririm diyor. Yani yemine de veririm diyor. Ha konuşmacı diyor ki demek ki diyor benim konuşmamı istiyor bu adam diyor. Ve başlıyor konuşmaya. Tabii benim yapmış olduğum gibi işte geniş analizler yapmaya çalışıyor. Oradan konuşuyor, buradan konuşuyor filan. Derken konuşmayı bitiriyor. Arkasından tekrar diyor ki konuşmayı nasıl buldunuz diyor. İstifade edebildiniz mi diyor. O yine diyor ki ben bu işlerden anlamam diyor. Ben bir at bakıcısıyım. Eğer diyor ahıra geldiğim zaman diyor atların diyor 9'u kaçmış biri kalmışsa diyor o 9 atın arpasını diyor yemin ediyor bir ata verip de onu da diyor dolutmam diyor. Yani onu Çok da iyi. çatlatmam diyor. Şimdi tabii söz meclisten dışarıya Evet. e, biz böyle bir konuşmaya geldiğimizde zaman zaman hani sınırlandırmayı yapmaya çalışırken geniş analizler yapıyoruz. Sonra Evet. da dinleyiciler diyor ki ya işte zaten biz bunları biliyorduk. Ya bu kadar da işte uzun uzun konuşmaya ne gerek vardı filan Evet. diye düşünebilirler diye aklımdan geçti. Peki o zaman biz de konukları çatlatmayalım hocam. Öyle yapalım. Öyle yapacağız. Bir ata göre yem verelim. Evet. Allah razı olsun. Şimdi zannederim son 10 dakikamız kaldı. Ben biraz işin Evet. toplumsal boyutu, bireysel boyutunda üzerinden durup bir iki öneri de geliştireceğim. Yoksa konuşacak çok şey var tabii Çok ki. teşekkür ederiz. Dinliyoruz hocam. Evet. Şimdi işin bir toplumsal boyutu var. Ya bakın artık yani şu bir gerçek ki yapılan efendim öngörülerde artık işte herkes ezberledi. İşte 3 çocuk 2,1 işte altısından 1,5 48 filan derken böyle toplumun zaman içerisinde kendini yenilemeyecek seviyeye gelmesiyle ilgili bir öngörüler kümesi var tabiri caizse. Ve böyle gidecek olursa özetle söyleyeyim 2100 yılında bugün 86 milyon olan nüfusun aşağı yukarı 55 milyona kadar düşeceği ifade ediliyor. Yani bu bir öngörü tabii yani. Böyle olur olmaz ayrı konu ama bugün böyle devam edecek olursa diye. Şimdi bu işin bir toplumsal boyutu. Eğer biz tarih sahnesinde var olmaya düşünüyorsak en azından nüfusumuzu yenilecek seviyede tutmamız gerekiyor. Nüfus deyip geçmemek lazım. İşte kaliteli nüfus işte çok nüfus ne anlama gelir kaliteli olsun filan. Şu bir gerçek ki nitelik nicelikten çıkar.
Dolayısıyla siz niceliği eğer belli bir seviyede tutamazsanız o toplumdan nitelikte çıkmayabilir. Ve bugün dünyada söz sahibi olmak isteyen insanlar artık şunu gördüler ki nüfusu artırmanın yolları nedir? Bunları araştırmaya çalışıyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi bu işin toplumsal boyutu. Bu konuda çok şey söylenebilir. Fakat ben bu konuda çok fazla üzerinde durmayacağım. Ama bireysel olarak, kişisel olarak acaba öncelikle kendimizi yani muhafazakar, mütedeyyin diye kabul edilen insanlar kendilerini bir defa bir gözden geçirmeleri lazım. Yani ailede ne anlıyoruz? Efendim aileyi nasıl ayakta tutabiliriz? Aileyi ayakta tutabilmek için toplumu nasıl dinamik hale getirebiliriz? Ve kendi kendimizi nasıl yenileyebiliriz? Bunun üzerinde bireysel olarak çokça düşünmek lazım. Bakın devletin düşünmesi gerekenler var. İşte eğitim politikalarından, işte nüfus politikalarından vesairede. Fakat eğer siz bireyi ikna edemezseniz, bireye bir sorumluluk yükleyemezseniz, ne devletin ne toplumun, toplumsal kesimlerin bu şekilde aile ile ilgili duyarlılık oluşturacağız düşüncesini hayata geçiremezsiniz. Böyle bir sıkıntımız var bizim. Şimdi biraz daha böyle e, bir şey söyleyeceğim. Daha önce Türkiye'de nüfusu dengeleyen iki kesim vardı. Birincisi Ankara'dan öbür taraf idi coğrafi olarak. Bir de muhafazakar mütedeyyin insanlar daha çok çocuk yapıyorlardı. Geçen bizim sempozyumda bir sunumda bir hanımefendi İstanbul'daki muhafazakar ailelerin çocukları üzerine çocuk sayısı üzerine bir araştırma yapmış. Ve aileler iki çocuk üzerinde adeta mıhlanmış vaziyetteler. Yani işte çeşitli sebepleri var. Ekonomik sebepleri var, işte eğitim sebepleri var, ailevi sebepleri var filan. Şimdi bir başka noktada bakın Zuhal Hanım böyle bize konuştuğumuz zaman arkadaşlarla, yakın aile dostlarımızla diyorlar ki ya benim kız 30 yaşına girdi hala evlenemedi. 33 yaşına girdi oğlum hala evlenemedi. Ya biz bunları nasıl evlendiririz? Adeta zaman zaman birbirimizle böyle dertleşiyoruz. Tırnak içinde yani kapalı ortamlarda. Ama peki bunun sebepleri ne? Birçok sebep sayabiliriz. İşte eğitim deriz, kariyer deriz, bilmem işte ekonomik sebepler deriz. Bir sürü şey söyleyebiliriz. Ama şu kadarını söyleyelim ki artık derler yani bacayı aştı. Üsküdar'ı alan atı alan Üsküdar'ı geçti ya da geçmek üzere. Onun için bakın sizin gibi böyle sivil toplum örgütleri çok güzel işler yapıyorsunuz. Ama artık bu gençlerin işte evlenmeleri konusu, kariyerleri konusu ve devlete düşen erken evliliği teşvik etme konusu bunları raporlayarak yukarılara götürmemiz lazım. Ama işin bir de ekonomik boyutu var. Şimdi Mehmet Şimşek bizim ekonomiden sorumlu bakanımız. Yani ben öyle zannediyorum ki Mehmet Şimşek ne derse o oluyor ekonomi konularında. Çünkü başka türlü de çaresi yok diye düşünülüyor. Onun için e, yani işin toplumsal boyutu, yönetim boyutu bir tarafa ama bireysel boyutu hatta muhafazakar, mütedeyyin insanların sorumluluğu daha da fazla. Burada ben burada başka şeyler de söyleyebilirim ama artık çok fazla detaylandırmak istemiyorum. Sözleri şöyle toparlayalım. Aslında biz eğitim yoluyla kendi toplumsal yapımızı dönüştürdük. İşte modernleşme dedik, sekülerleşme dedik.
şu sebep bu sebep dedik ama artık eğitim yoluyla toplumu dönüştürme sevdasından vazgeçmemiz lazım. Hatta Ivan İliç diye birisi var. Aslında diyor bu okullar olmasa toplumlar daha çok kalkınırlar diyor. Çünkü diyor okullar tek tip insan yetiştirerek cehaleti körüklüyorlar diyor. Yani bilmiyorum işte e, devletler sadece bizim devletimiz için söylemiyorum bunu. Tek tip insan yetiştirme sevdasından vazgeçerler mi? Bir de devrimci yapıya sahip olan toplum ise o toplum sürekli karşı devrim tehdidiyle karşı karşıya kaldığından adeta devrimin ilkelerine daha çok sarılmak zorunda kalırlar. Ve bunu işte değişik vesilelerle de görüyoruz. Onun için efendim bireysel sorumluluklarımızı, toplumsal sorumluluklarımızı, yönetim ve devlet sorumluluklarımızı mutlaka efendim sorgulamamız gerekiyor diye düşünüyorum ve kendi adımıza yani bireysel olarak Ayşe, Fatma, Ali, Veli kendi adımıza özellikle şapkayı önümüze koyup veya başörtüsünü önümüze koyup düşünmemiz gerekir diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, Bu konuyu daha da detaylandırabiliriz. Soru cevap şeklinde de getirebiliriz ilerlerde belki. Benden bu kadar bugünlük diyorum. Hocam gerçekten çok önemli konulara değindiniz. Tebrik ediyorum. Aslında keşke biraz daha zamanımız olsa böyle daha detaylandırsaydık ama bunun için sizinle özel bir oturum yapalım inşallah. Çünkü hakikaten nitelik nicelikten çıkar dediniz ve arkasından işte şöyle bireyin ikna edilmesi olayını vurguladınız. Hakikaten biz aile yılı münasebeti hep toplumsal açıdan baktık ve bireyi aslında hakikaten terk ettik. Yani biz bireyi ikna edip aileyi aslında korumalıyız ve aileyi temellendirmeliyiz. Şimdi çok güzel iki tespiti de vurguladınız. Bu Ankara'dan işte doğuya doğru giderken ki eskiden aileyi ve nüfusu koruyan, sonradan muhafazakar kesimin çocuk sayısını zamanında daha fazla tutmasıyla nüfus daha böyle bir kontrol altındaydı. Daha çoğalan bir durum içindeydi. Ama son geldiğimiz aslında muhafazakar kesimin dönüşmesi ve bizim Ankara'dan sonraki kesimin de batılılaşma hevesiyle böyle bir iki çocuk üzerinde durması hakikaten kaybettiğimiz çok önemli unsurlar. Hocam bunların üzerine inşallah bir ağırlık verelim, konuşalım. Bireysel olarak biz bir STK olarak topluma nasıl faydalı olabiliriz? Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Detaylı bir soru cevap şeklinde de inşallah bir oturum yapalım. Allah İnşallah. razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben Ağzınıza teşekkür sağlık. ediyorum. Allah'a Efendim bizi emanet olun. dinleyenlere hepinize sağlık, afiyet diliyorum. Allah E, razı olsun Bir hocam. de WhatsApp'tan göndereyim. Bu Yeni Dünya dergisinde çıkmış olan yazımı da göndereyim. Olur. Aşağı yukarı konuştuklarımızın Sitede ana yayınlayalım başlıklarında inşallah. Web sitemizde yayınlayalım hocam. tamam. Bu saat bir şöyle bu saatte birçok insan çalıştığı için genelde kanalımız akşam daha çok izleniyor. Bilginiz olsun. Allah'a emanet olun hocam. Peki, Saygılarla. görüşmek üzere diyorum. Çok Kolay sağ gelsin. olun. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim.